Merhaba, Tunç White kanalına hoş geldiniz. Ben İsmail. Bu kanalda doğa, özgürlük ve insanın kendini bulma yolculuğu üzerine videolar paylaşıyorum. Bazen insanın hayatında her şey normal gibi görünür. Bir işi vardır, bir düzeni vardır, sorumlulukları vardır. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibidir. Ama yine de insanın içinde tarif etmesi zor bir his olur. Sanki bir şey eksiktir. Sanki görünmeyen bir sınır vardır. Hayat devam eder ama insan kendini tam olarak rahat hissetmez. İşte tam o anda insanın içinde güçlü bir özgür olma isteği oluşur. Dağlara gitmek ister, uzun bir yolda yürümek ister, şehirden uzaklaşmak ister. Kendi başına kalmak ister. Peki neden? Neden özgürlük duygusu bizi bu kadar derinden etkiliyor? Bugün biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Özgürlük sadece istediğini yapabilmek değildir. Özgürlük insanın kendi hayatını gerçekten yaşadığını hissedebilmesidir. Ve galiba hepimizin içinde buna yönelik güçlü bir ihtiyaç var. Çocuklara baktığımızda bunu çok net görebilirsiniz. Koşmak isterler, keşfetmek isterler, soru sormak isterler, kendi kararlarını vermek isterler. Yani özgürlük sonradan edinilmiş bir lüks değildir. İnsan olmanın doğal bir parçasıdır. Zaman geçtikçe hayatımıza kurallar girer, sorumluluklar artar, beklentiler çoğalır. Elbette bunların hepsi gereklidir. Kurallar bize güvenlik sağlar, düzen sağlar, birlikte yaşayabilmemizi sağlar. Ama bazen bütün bunların içinde kendi sesimizi duymakta zorlanırız. Nasıl başarılı olmamız gerektiği söylenir, nasıl görünmemiz gerektiği söylenir, nasıl yaşamamız gerektiği söylenir. Ve bir noktada insan şu soruyu sormaya başlar. Ben gerçekten kendi hayatımı mı yaşıyorum? Felsefe uzun zamandır bu sorunun peşinden gidiyor. Rousseau insanın özgür olduğunu söyler. Sartre ise seçim yapmaktan kaçamayacağımız. Ama aslında söyledikleri şey oldukça basittir. Hayatımızın yönü sonunda yaptığımız seçimlerle belirlenir. Psikoloji de buna benzer bir şey söyler. İnsan kendi kararlarını verebildiğinde daha güçlü hisseder. Daha huzurlu hisseder. Daha canlı hisseder. Bu yüzden özgürlük ruh sağlığımız için de çok önemlidir. Sosyoloji ise konuya başka bir yerden bakar. Hayat boyunca birçok rol üstleniriz. Bir çalışan, bir anne ya da baba, bir öğrenci, bir eş. Bu roller hayatın doğal bir parçasıdır. Ama bazen o kadar çoğalırlar ki insan kendi sesini duyamaz hale gelir. İşte doğa burada özel bir alan açar. Ormanda kimse senden bir şey beklemez. Dağlar senin unvanını bilmez. Rüzgar ne kadar kazandığını umursamaz. Ateş sosyal statünü sorgulamaz. Doğada sadece varsındır ve bazen insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey budur. Sadece var olabilmek. Bu yüzden kamp yapmak birçok kişi için sıradan bir hobi değildir. Bir süreliğine günlük roller geride kalır. Hayat sadeleşir, ihtiyaçlar netleşir. Barınmak, ısınmak, yemek hazırlamak, dinlenmek bir anda hayatın özü görünür hale gelir. Ve insan kendine şu soruyu sorar. Ben aslında neye ihtiyaç duyuyorum? Kültür tarihine baktığımızda da özgürlük temasını her yerde görürüz. Destanlarda, masallarda, romanlarda, filmlerde kahramanlar çoğu zaman yola çıkar, bilinmeyene gider, zorluklarla karşılaşır ve sonunda kendilerini bulurlar. Çünkü yolculuk insanın iç dünyasındaki özgürlük arayışını simgeler. Belki bu yüzden dağ yolları bize heyecan verir. Belki bu yüzden açık ufuklar içimizi genişletir. Belki bu yüzden rüzgarı yüzümüzde hissetmek bize iyi gelir. Modern hayat ise bu duyguyu daha da güçlendiriyor. Takvimler, bildirimler, toplantılar, sürekli bir yerlere yetişme telaşı. Hayat bazen önceden yazılmış bir programa dönüşüyor. Ve insan kendi hayatının seyircisi gibi hissetmeye başlayabiliyor. Tam da bu yüzden doğa bize başka bir ihtimali hatırlatıyor. Daha yavaş bir hayat, daha sade bir hayat, daha bilinçli bir hayat. Daha gerçek bir hayat. Belki özgürlük her istediğini yapmak değildir. Belki özgürlük
gerçekten önemli olanı seçebilmektir. Gereksiz yükleri bırakabilmek, kendi değerlerine göre yaşayabilmek, iç sesini yeniden duyabilmek. Bana kalırsa insanın asıl aradığı şey dışarıdaki sınırsız alanlardan çok içindeki yüklerden kurtulmaktır. Korkularından, başkalarının beklentilerinden, sürekli yetişme baskısından ve sonunda olduğu gibi yaşayabilmektir. Doğa bu konuda sessiz ama güçlü bir öğretmendir. Acele etmemeyi hatırlatır, dinlenmeyi hatırlatır, sadeleşmeyi hatırlatır ve bazen sadece var olmanın yeterli olduğunu gösterir. Bu yüzden bir dağın zirvesinde, bir ormanın sessizliğinde ya da kamp ateşinin başında hissettiğimiz şey sadece huzur değildir. Aynı zamanda derin özgürlük duygusudur. Çünkü o alanlarda hayatın gürültüsü biraz uzaklaşır ve insan özüne biraz daha yaklaşır. Kendini daha hafif hisseder, daha gerçek hisseder, daha canlı hisseder. Sonuçta özgürlük insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Kendi yolunu seçebilmek, kendi sesini duyabilmek, kendi hayatını gerçekten yaşayabilmek. Belki de bizi doğaya çeken şey tam olarak budur. Çünkü bazen insanın gerçekten ihtiyaç duyduğu tek şey çok basittir. Bir an durmak, derin bir nefes almak ve kendine şunu hatırlatmak. Doğa hala seni çağırıyor. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.